Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz un, yağ ve yumurta kullanmadan muhteşem bir tatlı tarifim var. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden bu tatlı tarifin hemen yapılış detaylarına geçiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Derince bir kabın içerisine 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı suyu alıyorum. Çırpma teliyle şöyle bir karıştırdıktan sonra şerbetimi ocağa alıyorum. 15 dakika kaynatıyorum. 15 dakikanın sonunda üzerine bir dilim limon ekliyorum ve şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Tatlımızın hamuru için 4 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı süt ve 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Malzemelerin tamamını spatula ile tamamen birbirine yedirecek şekilde karıştırıyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Klasik su bardağı kullandım. Yine kullanmış olduğum malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Sizler de iftar sofralarınıza bu tatlıyı yaparak sevdiklerinize, ailenize ikram edebilirsiniz. Evet, harcım hazır. Tabanını 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlamış olduğum fırın kabının içerisine harcımı boşaltıyorum. Ben küçük boy dikdörtgen kalıp kullandım. Sizler büyük boy dikdörtgen kalıp kullanırsanız kalınlığı daha ideal olacaktır. Çünkü tatlımız fırında pişerken de bir miktar kabarıyor. Benimki bir tık kalın oldu küçük kalıp kullandığım için. O yüzden sizlere büyük kalıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böyle bir spatula yardımıyla tatlımızın üzeri pürüzsüz olana kadar tamamen düzleyelim. Bu arada fırınımızı 170 derecede ısıtalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi tatlımızın üzeri tamamen pürüzsüz bir şekilde düzleşti. Üzerinde kullanmak için 2 yemek kaşığı pekmezin üzerine 1 yemek kaşığı su ilave edip açtım. Tatlımın üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Yanına dondurma veya kaymakla servis edebileceğiniz çok lezzetli, muhteşem bir şambali tatlısı. Evet, üzerine pekmezi de sürdükten sonra tatlımı fırına göndermeden önce dilimliyorum. Tatlıyı pişmeden önce mutlaka dilimleyin. Piştikten sonra dilimlemeye kalkarsanız eğer tatlınızda çatlamalar oluşacaktır. Bu yüzden fırına göndermeden önce tatlımızı dilimleyelim. Ve üzerine kabuğunu soymuş olduğum çiğ bademleri yerleştiriyorum. Üzeri için yine badem yerine yer fıstığı da kullanabilirsiniz. Tatlımızı önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyorum ve 15 dakikanın sonunda tatlımı tekrar fırından alıyorum ve dilimlediğim yerlerin üzerinden tekrar geçiyorum. Tatlımı tekrar dilimledikten sonra fırına alıyorum ve üzeri tamamen kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Tatlıyı 15 dakika sonunda tekrar fırından alıp dilimlemeyi unutmayalım lütfen. Ve üzeri kızarana kadar daha pişirmeye devam ettiğim tatlımı kızardıktan sonra fırından çıkarıyorum ve şerbetini dökmeden önce tekrar dilimlerin üzerinden geçiyorum ve ilk sıcaklığı çıkan tatlımın üzerine tamamen soğumuş olan şerbetimi bolca gezdiriyorum. Şerbetin tamamını ilave ettikten sonra üzerini bir tepsiyle kapatarak yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Sonrasında servis etmeye hazır tatlımız. Şerbetini tamamen çeken şambali tatlımız artık servise hazırdır. Ben sunum aşamasında Antep fıstığı parçacıkları kullandım. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Yanına bir top dondurma veya bir miktar kaymak çok yakışacaktır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Un, yağ ve yumurta kullanmadan hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir tatlı tarifi arkadaşlar. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sizler büyük boy fırın kalıbı kullanırsanız tatlınız daha ince olacaktır. Benimki bir tık kalın oldu. Fakat buna rağmen şerbetini tamamen çekti. Hemen sizler için bir dilim alarak iç dokusunun kıvamını da gösteriyor olacağım.
Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.